Zengin, ihtişamlı gökdelenlerin, zenginliğin, paranın ve lüksün ülkesi. Aslında küçük mü küçük olmasına rağmen dünyadaki en şaşılası yerlerden biri. İhtişamıyla ve son yıllarda gösterdiği gelişim ile herkesi şaşırtan Orta Doğu'nun en zengin ülkelerinden biri Katar. Katar'ın yüz ölçümü ortalama Bursa kadardır. Bir zamanlar Osmanlı toprağı olan Katar, daha sonra İngiliz mandası altına girmiştir. Katar coğrafyasında ilk yerleşim taş devrine kadar uzanırken Babil, Selçuklu, Emevi, Abbasi hakimiyetlerini gören topraklar, başkenti ve en gelişmiş şehri Doha olan ülkenin nüfusunun yarısı bu kentte yaşamaktadır. En büyük düşmanları Suudi Arabistan ama biz onları neredeyse hiç tanımıyoruz. Öyleyse hadi şimdi sıcak bir çöl turuna çıkalım. Küçük bir ülke olan Katar'ın nüfusu sadece 2.700.000. İlginç olansa şu, bu nüfusun sadece 300.000'i Katarlı. Geri kalan milyonlarsa gelen göçmen işçiler. Ülke anayasal mutlak monarşi ile yönetiliyor ve şu anki Emir Tamim bin Hamas Es-Sani. Bütün eğitim hayatını İngiltere'deki okullarda tamamlayan Es-Sani, 2013'ten bu yana kraliyet ailesinin liderliğini yapıyor. Ülke hukukunun temeli şeriata dayanıyor ancak bu sadece görüntüde öyle. Şeriat kuralları yasalarda olsa da uygulamada yok. Gelişen turizm ve yabancı akımı da şeriat kurallarının uygulama dışı kalmasında etken olmuş. Örneğin içkiyi yasak mı sanıyorsunuz? O halde yanılıyorsunuz. Çünkü otellerde ve evinizde istediğiniz gibi içebilirsiniz. Bu nedenle eğlence hayatının merkezi oteller olmuş. İçlerinde lüks kulüpler ve restoranlar var. Yerli Katarlılar, dışarıdan gelen üst düzey göçmenler ve turistlerin sosyalleşme noktaları buralar. Ülkede sosyal hayatta yerli bir Katarlı ile karşılaşmanız neredeyse imkansız. Hem söylediğim gibi yerlilerin nüfusları çok az hem de hepsi ultra zengin oldukları için kendilerine has kurdukları dünyalarda yaşıyorlar. Ancak buradaki en önemli husus Katarlı Arapların diğer Orta Doğululardan çok daha farklı olmaları. Her Katarlı iyi bir İngilizce ya da Fransızcaya sahip. Çoğunlukla kendi aralarında bile İngilizce konuşuyorlar. Eğitimlerini de genellikle yurt dışındaki İngiliz ve Amerikan okullarında tamamlamışlar. Yani özlerinde Arap olsalar da Orta Doğu toplumlarından farklı olarak yarı Avrupalı ve daha fazla vizyon sahibi olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta Katar devleti kendisini Orta Doğu'nun eğitim merkezi haline getirmek istiyor. Ülkedeki yerli Katarlılar için elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası tamamen ücretsiz ve otel gibi işletmeler hariç neredeyse hiçbir alanda vergi yok. Peki bu zenginliğin kaynağı ne? Sadece petrol mü? Hayır. Dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerinden birine sahip olmasının ötesinde kazandığı parayı en mantıklı kullanan Arap ülkelerinin başını çekiyor. Tüm dünyada büyük firmalara büyük yatırımlar yaptılar. Volkswagen, Siemens gibi firmaların en önemli ortakları arasındalar. Dünyadaki binlerce büyük firmada ufak da olsa Katar ortaklığı görebilirsiniz. Kısacası Katar'ı bir şirket ülke olarak tanımlayabiliriz. Tüm dünyadaki ekonomik faaliyetleri arasında Türkiye'de onlar için önemli bir nokta. Ancak buradaki sorun şu: Katar ülkemize yatırım yapmıyor, elimizde olan kendi tırnaklarımızla ülke olarak çok uzun yıllarda kurduğumuz şirketleri satın alıyor. Ve bunların ne kadara satıldığı artık ülkemizde açıklanmadığı için bilmiyoruz. 1971 yılına kadar İngiltere'ye bağlı olan ülkede hala İngilizlerin çok güçlü bir etkisi var. Öyle ki eğer İngilizceniz yoksa Katar'da işiniz zor demektir. Katar kraliyet ailesi de bu ölçüde İngiliz ekolünde yetişmiştir. Aile üyelerinin neredeyse tamamı İngiltere gibi ülkelerde eğitim görmüşlerdir. Ülke nüfusunun %88'ini dışarıdan gelen göçmen işçiler oluşturuyor. Katar'a gidecek olursanız ülkedeki şirketlerin çoğunun yönetici konumundaki isimlerinin Amerikalı ya da Avrupalı olduğunu görürsünüz. Ülkedeki alt seviye işçiler ise çoğunlukla Nepal, Filipinler, Pakistan, Fas, Mısır gibi diğer Müslüman ülkelerden gelen işçiler. Günümüzün Katar'ına geldiğimizde ise
Oradaki yaşamın sanılanın aksine diğer Arap ülkelerindeki gibi katı kurallar içermediğini söyleyebilirim. Hatta bu durum Avrupa'da ve Asya'da iş bulamayan pek çok kişinin dikkatini çekmiş olmalı ki son yıllarda Katar'a doğru büyük bir beyin göçü yaşandı. Yani Katar'da gerçekten büyük bir ekonomik döngü var. Oradaki kafelere gittiğinizde pek çok Hindistanlı ve Filipinliye denk gelebilirsiniz. En sıradan çalışırken bile her ay binlerce dolar kazanabilirsiniz. Fakat şu var ki ülkede iş bulabilmeniz için kendinize referans olabilecek sponsorlar bulmanız gerekiyor. Yoksa kolay kolay herkese iş vermiyorlar. Yani orada karın tokluğuna çalışmayacağınıza emin olabilirsiniz. Peki, tarihsel geçmişin neredeyse olmayan bu ülke neleri başardı da bu kadar zengin oldu? Öyleyse açıklayalım. Orta Doğu'nun kalbinde yer alan bu ülke bir zamanlar sadece balıkçılığın ve inci ticaretinin yapıldığı bir yer olarak kendi yağında kavrulurken petrol rezervlerinin keşfi sonrası ekonomide uçuşa geçti. İşte bu değişim sonrası Katar'da bulunan hemen herkes piyango vurmuşçasına zengin oldu ve refah düzeyleri akıl almaz derecede yukarıya çıktı. Şöyle izah edeyim. Ülke bir anda dünyadaki en çok gaz rezervlerine sahip devletlerden biri konumuna geldi. Bundan dolayıdır ki Katarlılar başka hiçbir şey üretmeye gerek kalmadan sadece doğal gaz ihracatı yaparak bugün köşeyi dönmüş durumdadır. Geri kalan hemen her tüketim malzemesini dışarıdan rahatlıkla ithal ediyorlar ve üretmekle uğraşmıyorlar. Basit şekilde ifade etmek gerekirse şu an ellerindeki doğal gazın miktarı Katar'ı tam 250 yıl kadar daha zengin yapmaya yeterli boyuttadır. Bu anlamda dünyanın en büyük doğal gaz üreten ilk 5 ülkesinden biridir. Bu zenginlik sayesinde de dünya genelinde pek çok önemli şirketi satın alıyorlar veya onlarla doğrudan işbirliği yapabiliyorlar. Katar 1825 yılından itibaren El Sani ailesi tarafından yönetiliyor ve şu an ülkenin başında olan isim Emir Şeyh Temim bin Hamed El Sani'dir. Katar riyali, Katar'ın para birimidir. Katar'ın bayrağı çentikli, dikey bir çizgi ile bölünen beyaz ve bordo renkli bir fondan oluşuyor. 9 çentik, Katar'ın 1916 tarihli Katar-Britanya Anlaşması'nın ardından yeniden birleşen emirliklerin 9. üyesi olmasını temsil ediyor. Katar'ın kendine has bir mutfak kültürü yoktur. Başta Orta Doğu lezzetleri olmak üzere İtalyan, Türk, Akdeniz, Çin mutfağına ait her türlü yemeği ülkenin dört bir yanından bulabilirsiniz. Namaz saatlerinde açık dükkan bulmak neredeyse imkansız. Katar'da yaşayan kadınların kapanması ya da örtünmesi zorunlu değildir. Ancak ortama göre giyinmek daha hoş olabilir. Katar'da nüfusun neredeyse %30'unu ancak oluşturan kadınlara karşı pozitif ayrımcılık vardır. Katar'da 1 litre benzin çeyrek dolardır. Toplu taşıma neredeyse yok. Herkes ya arabasıyla ya da taksiyle hareket ediyor. Katar'da neredeyse hiç suç yok. Ülkede tüketilen tüm ürünler ithal, Katar'ın kendisinde hiç tarım yok. Katar'da buluşurken el sıkışmak adetten değildir. Katar, kavurucu sıcaklıklarla karakterize edilen son derece sıcak bir iklime sahiptir. Kurak çöl koşullarına sahip olan ülke, yılın büyük bir bölümünde yoğun sıcaklarla karşı karşıyadır. Özellikle yazlar genellikle 40 santigrat dereceyi aşan yükselen sıcaklıklarla bilinir. Bu zorlu iklim, aşırı sıcakla başa çıkmak için alınan önlemlerle günlük aktivitelerden altyapı tasarımına kadar Katar'daki yaşamın çeşitli yönlerini etkiledi. Katar, ağırlıklı olarak kurak bir çöl ortamı ile karakterizedir ve bu nedenle önemli ormanlık alanlara sahip değildir. Ülkenin manzarasına kum tepeleri, kayalık ovalar ve kıyı bölgeleri hakimdir. Kurak iklim ve sınırlı yağış, geniş ormanlık ekosistemlerin büyümesini ve sürdürülmesini zorlaştırmaktadır. Katar, çöl koşullarına adapte olmuş bazı bitki örtüsüne sahip olsa da diğer bölgelerde yaygın olarak görüldüğü gibi yemyeşil ormanlar çevresinin doğal bir özelliği değildir. Vize prosedürü sevmeyenler, turist olarak bir ülkeye girerken bile neden para ödüyorum diyenler, müjdemi isterim. Katar vizesiz bir destinasyon olduğu için gitmek çok kolay.
özellikle en yakın rakibi Dubai ile karşılaştırıldığında vize prosedürü haricinde karşılıklı anlaşmalar sonucu Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulaması bile yapmıyor. Yani biletinizi alın, gidin. Alışverişin ön planda olduğu ve biz kışı yaşarken sıcak havaların göz doldurduğu destinasyonlar genelde Asya civarında bulunuyor. Bu da bizim için ulaşım konusunun biraz gözde büyümesine neden oluyor. Zaman zaman sağlık sorunları ya da kişisel tercih sebebi ile uzun uçuşlara da gelemiyoruz tabii. Ancak sıcak hava özleminiz yarıda kalmasın, İstanbul'dan Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek sadece 4 saat. Yani İstanbul'dan Van'a gidip dönsek Doha'ya varmış oluyoruz. Aynı şekilde İstanbul'dan Barcelona'ya gitmek 3 saat 45 dakika. Türkiye için kış dendiğinde aklınıza gelenleri Katarlılar bilmiyor çünkü ülke 4 mevsim yaz yaşamaya çok alışık. Ülkenin büyük bir kısmı çölden oluşuyorsa Katar'a gelip çöl safarisi yapmadan dönmek gezginlere yakışmaz. Çöl turizmi sağlayan diğer destinasyonlara kıyasla Doha'da kumullar daha büyük, kumlar beyaz. Safari bitiminde çölün inland denizi ile birleştiği geliniyor ve akabinde denizde yüzebiliyorsunuz. Arap kültürünün yoğun olarak hissedildiği, İslam dininin hakim olduğu Katar'a gezmeye gittiğinizde bilinenin aksine başörtüsü takmanıza, çarşaf tarzı kıyafetler kullanmanıza gerek yok. Turistlerin inanç ve özgürlüklerine son derece saygılı olan Katar'a yolunuz düşerse İstanbul'da sokağa nasıl çıkıyorsanız aynı şekilde Katar'da da giyinmeniz mümkün. Şöyle düşünün, İtalya'da bir katedrale girerken şortla giremiyoruz ve pantolon giymemiz gerekiyor. Aynı şekilde Endonezya'da bir tapınağa girmek için dizlerinizin kapalı olması gerekiyor. Kısaca siz de Katar'da yerel halka saygılı olacak şekilde giyinirseniz hiçbir sorun olmayacaktır. Müzeler, spor kulüpleri, alışveriş merkezleri ve restoranlarda dahil olmak üzere tüm kamusal alanlarda sigara içmek yasaktır. Bu kuralı ihlal eden kişilere 1000 ila 3000 Katar riyali ceza kesilebilir. Diyelim ki Katar'daki bir şirketten gayet cazip bir teklif aldınız. Kısa süre içerisinde Katar'a taşınmanız ve bekar bir bayan olarak tek başınıza yaşamanız gerekiyor. Kimisi için oldukça ürkütücü bir tablo olabilir bu durum. Bilmediğiniz bir ülke, uzak olduğunuz bir kültür ve bambaşka bir hayat deneyimi. Ne de olsa dünyanın sayılı güvenli ülkelerinden biri Katar. Katar'da kadınlara karşı pozitif ayrımcılık vardır. Marketlerde kadınlara özel sıralar görürsünüz. Bekleme yerlerinde kadınların daha az bekletildiğini ve öncelik verildiğine tanık olursunuz. Birçok açıdan kadınların kendilerini rahat hissetmeleri için özen gösterildiğini fark edersiniz. Katar gezmek için pahalı bir ülke değil. Ama yaşamak için pahalı bir ülke. Özellikle başkent Doha'nın Pearl Adası'nda kiralık dairelerin fiyatları binlerce dolar. Bununla beraber sıradan bir bölgede bile ev fiyatları inanılmaz pahalı ve çoğu da dolara endeksli. Bir videonun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.